Hepin Türkiye'den herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Tansel, yanımda Engin Danışman var. Bugün Geopulse'u inceleyeceğiz. Öncelikle herkes hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yokuz. Yayın yapamadık, fırsat bulamadık. Bugün Geopulse'ı anlatacağım. Geopulse biliyorsunuz Hyfix firmasının çıkarttığı bir ürün. Yine araçlara takacağımız, bize navigasyonda yardımcı olacak. Aynı zamanda da bazı görevleri yapmamız durumunda kullanıcıyı ödüllendiren bir sisteme sahip bir cihaz diyelim. Cihaz şu an elimde var benim. Bizde bir beta sürümü var. Yani son hali de ufak minor değişiklikler olabilir. Elimde aslında alet şurada. Küçük bir cihaz. İstiyorsan Eee, büyüteyim bir dakika. şöyle Şöyle göstereyim. gösterelim. Yani küçük bir cihaz. Bu Hı hı. şekilde göstereyim. Arkasında da bir tane şey var, mıknatısı var. Eğer aracın dışına takmak isterseniz. Dolayısıyla bağlantılarımız var. Bu bağlantılara ne takıyoruz? Bir USB kablomuz var. Kablo muhtemelen biraz daha uzun olacak. Bu çünkü beta sürümünde bize gelen kablo. Bu USB kablo elektrik alması için. Bir de bir GPS antenimiz var küçük. Bunu henüz Evet. takıp takmayacağımız konusunda bir bilgim yok. Bizde bu fazla olabilir. Belki gelecek arkadaşlarda sadece sistem kutu ve USB kablodan ibaret olabilir. O yüzden hani bunun henüz aktif olup olmayacağı konusunda bilgim yok. En son ona karar verilecek. Çünkü bu kutunun içinde de GPS mevcut aynı zamanda. Bu cihazı, ilk başta, diyorduk ki arabanın üstüne takacağız, Hı dışına, hı. dış kasasına. Çünkü bunun içerisinde GPS var, bir RTK alıcısı var, bir de ivme ölçer var 3 boyutlu. Dolayısıyla, aracınızın hangi açıda olduğunu, hangi hızda gittiğini, hangi yönde gittiğini içindeki sensörle, görebiliyorsunuz. Daha doğrusu sistem görebiliyor. Aynı zamanda belli bölgeden GPS'in ya da RTK'nın çekmediği bölgede de Sensor Fusion teknolojisini kullanarak, konumunuzun nerede olduğunu hareketten kaynaklı yaklaşık olarak bulmanızı sağlıyor. Şimdi biliyorsunuz navigasyon günümüzde çok büyük sorun haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde. RTK'yı da aslında o yüzden kullanıyoruz Hata payı biliyorsunuz. çok fazla Evet, navigasyonun. dolayısıyla şimdi araç tabii burada nereye gidiyoruz diye baktığımız zaman aslında burada yapılan birçok şeyin otonom sürüşle ilgisi var. Şimdi bütün projeler, aslında bir yerde buluşmaya başladı. Yani mobil projeler için söylüyorum. Yani burada piyasada neler var şu an bildiğimiz? İşte HiveMapper var, işte Rover çıktı, işte şimdi Geopulse çıktı. Bir taraftan da GeoNet'in, RTK hizmeti var. Yaygın bir ağ var, dünyada kullanılan. Bu cihaz da aslında, GeoNet'in ağına bağlanabilen bir RTK alıcısı. Hatırlarsanız daha önceden Rover diye bir alet çıkartmışlardı. Bu rover daha çok endüstriyel anlamda kullanım için tasarlanmıştı ya da, işte, RTK ile ilgili çalışacak bir proje geliştiriyorsunuz. Elinizde böyle bir cihazla ihtiyacınız var. Yani biraz oynayabileceğiniz. Aslında rover o rover diyorum. Tabii rover, şeyin, Hyfix'in rover'ı aslında, o iş için yapıldı. Dolayısıyla, tabii içerisinde onun Raspberry'si vardı ya da Raspberry olmayan modeli vardı. Dolayısıyla bu tamamen ürün geliştirmek içindi. Sonuçta orada yapılan çalışmalardan, işte, çıkan cihazlardan bir tanesi bu. Dediğim gibi araca takıyoruz bunu. Aracın dışına takmak zorunda da değiliz artık. Yapılan denemelerde ön taraftaki camın olduğu dashboard'a daha şurada resimde gördüğünüz gibi ekranda takabiliyoruz. Yalnız düz olması Aracın gerekiyor. üstüne. Evet ve bu şekilde de çalıştığı, eee, görüldü. O yüzden, hani, belki tabii burada her araç için geçerli olmayabilir. Bunu biraz denemek lazım çünkü bu geniş bir konu. Bazı araçların camında biliyorsunuz kaplamalar var. Bazen, işte, OGS, HGS okumuyor. Dolayısıyla belki bu tip camlar burada sorun oluşturabilir. Bunu deneyip göreceğiz zaman içerisinde ama birçok araçta dashboard'ta çalıştığını gördük. Benim aracımda da dashboard'ta çalıştı. Ki cam kaplaması da vardı. Spesifik bir yere koymama gerek kalmadı. Amaç ne burada? Bunu taktıktan sonra telefonunuzla Bluetooth üzerinden eşleştiriyorsunuz cihazı. Eşleştirdikten sonra, telefonunuzdaki Google Maps uygulaması, tabii ki bir, Geopulse aplikasyonunuz var. Bu aplikasyon arka fonda çalışmaya devam ediyor. O aplikasyon üzerinde eşleştiriyorsunuz. İşin, 2'nci kısmını anlatırken orayı anlatacağım.
Ama telefonla eşleştirdikten sonra RTK hizmeti ilk sene bu cihazlarda ücretsiz gelecek. Dolayısıyla otomatikman RTK'ya bağlanabileceksiniz ve Google Maps'te santim bazlı araç navigasyonu gerçekleşmiş olacak. Doğal yani siz nasıl Google Maps'i kullanıyorsanız aracınıza bindiğiniz zaman, bu Geopulse'la eşleştirdiğiniz zaman artık aracınız GPS artı RTK hizmeti alır ve aracın navigasyonunu da Google gibi bir uygulamada, kullanabilir hâle geleceksiniz. Bu aslında çok güzel bir gelişme. Yani, işi sadece şey gibi düşünmememiz lazım. Yani, bir deprem projesi, biliyorsunuz deprem projeleri genelde hep, işte, bir ödül mekanizmasına dayanıyor. Evet, bunun da bir ödül kısmı var ama o ödül kısmından daha çok bize olan fayda tarafını düşünmemiz lazım. Navigasyonumuz çok daha keskinleşiyor. Örnek veriyorum, şehir içerisinde İstanbul gibi kalabalık bir metropolde birçok kavşakta yolu bilmediğimiz, biz bile İstanbul olarak İstanbul'a gitmediğimiz birçok yer var gün içerisinde ya da ay içinde ya da yıl içerisinde. Ayda bir, yılda bir gittiğimiz hâlde, belki 2-3 sene önce gördüğümüz yolların değiştiğini görüyoruz. Navigasyonla gidiyoruz biz de İstanbul'da ve hâliyle çıkış kaçırabiliyoruz. Niye? Çünkü navigasyon bizim tam şeridimizi doğru göremiyor. Bazen yan yolda oluyoruz, bizi ana yolda gösteriyor. Dolayısıyla ondan kurtulmuş olacağız. Navigasyon çok daha güzel bir hâl almış olacak. Yani hiç ödül alamasanız bile ya da bu konuda bir şey yapmasanız bile navigasyon amaçlı kullanılabilir bir alet hâline geliyor. Bunu tabii sadece araç olarak düşünmeyin. Bunu scooter'ınıza da takabilirsiniz. Bunu, telefonunuz çektiği ölçüde teknenizde de kullanabilirsiniz. Bunu motosikletinize de kullanabilirsiniz. Aklınıza hareket eden her şeyde kullanma şansına sahipsiniz. USB Eee girişli değil mi zaten? Efendim? Tabii USB. USB girişli değil mi? Şöyle söyleyeyim, o, hani, araca takmak dışında bunu bir powerbank'e de takıp kullanabilirsiniz. Yani USB sadece elektrik almak için araçtan. Hı hı. Bu powerbank'la, şapkanızın içine de koyup kendinizi de santim bazlı takip edebilirsiniz. Dolayısıyla, her yerde kullanabilecek bir cihaz. Peki, şimdi işin bu kısmı. Tabii burada, pazar aslında geniş. Çünkü hedef burada, yani, santim bazlı hedef, yani, konum doğruluğunu isteyen herkesi kapsıyor. İlk sene dediğim gibi RTK hizmeti ücretli değil, yani, içerisinde gelecek. Bir sene sonra RTK hizmetini kullanıcılar ödeyecek. Bu konuda düşünülen, ücret de sanırım 20 ila $30 arasında. Bu cihaza özel sadece. Çünkü bu cihazın kullanımının GeoNet'e bir faydası var. Biz bunu kullandığımız zaman, dünya üstündeki kullanılan bütün istasyonların, yani RTK hizmeti veren HiFix istasyonlarında sinyal seviyeleri ölçülecek. Biliyorsunuz rtk.geonet.com adresinde, antenlerin konumlarını görebiliyorduk ve bunların kapsam alanlarını görüyorduk ama bunlar daireseldi. Çünkü hep kullandığımız şey, kabaca bir ölçüydü. Bir anten yaklaşık 20 ile 40 kilometre arasında bir çemberde bir yayın yapıyor. İşte, ne kadar yakınsak o kadar hassas konum alıyoruz. Ne kadar uzaksak o kadar daha, yanılma payımız artıyor. Ama bu aletler dolaştığı sürece, dolayısıyla hangi antenin kapsam alanı ne kadar, nerede daha verimliyiz, nerede daha fazla antene ihtiyacımız var kapsam alanını genişletmek için bir kez, bu konuda bize çok ciddi bilgi verecek. BTK düzeltmesi yapacak yani bir nevi artı olarak. Düzeltmeden çok daha çok nerede sinyal seviyeleri gerçekten yüksek, nereleri az, nerelere daha çok anten konması lazım gibi. Yani amaç burada çünkü kesintisiz bir RTK ağı kurmak, nereye giderseniz gidin. Dolayısıyla burada aslında bir şekilde biz bir mapping yapıyoruz. Şimdi mapping yaptığımız için GeoNet burada yine hücre bazlı, yani hegzagon bazlı mapping yapılacak yerlerin bir haritasını yayınlayacak ve, kullanıcılara bir görev verecek. Yani bu cihazla, bu hegzagonlarla dolaştıkları zaman kullanıcılar, GeoNet tarafından Geotoken token alacak. Bu iş için Solana ağında 2.000.000 GeoNet token'ı ayırdılar ödül vermek için. Dolayısıyla kullanıcılar burada bu hegzagonları gezerek, buna biz quest diyoruz. Bu bir görev. GeoNet'in verdiği ilk görev. Dolayısıyla hegzagonlardan Geotoken token kazanacak. Yalnız burada bir sınır var, suistimal olmasın diye. Bir cihazla bu quest için söylüyorum, yani ilk görev için maksimum kazanabilecekleri token 200 Geot. Çünkü o şekilde bölünmüş durumda. Eee, GeoPulse'a aynı zamanda IoTeX de, yatırım yaptı. Biliyorsunuz IoT, şey var, internete bağlanan tüm teknolojilerin, işte, bu depindeki karşılığı IoTeX diye bir
şey de var, yapı da var. O da yaklaşık 2,5 milyon token bu işe yatırdı. EOTeX tarafında bildiğimiz kadarıyla Hexagon'la ilgili bir mapping yok ve orada bağlı olduğunuz sürece günlük bir token kazanacaksınız. Dolayısıyla hem Geot token alacaksınız hem de EOTeX token kazanacaksınız. EOTeX token'lar 2,5 milyon bittiği zaman bitecek. Yani bir havuz var, 2,5 milyon token var ve bunu kazandığınız zaman bitecek. Dolayısıyla, hani, burada bunun dışında bunun gelirini dolar bazında, TL bazında, hani, karşılığını vermek doğru olmaz. Sonuçta mekanizma bu şekilde çalışıyor. Yarın öbür gün, belki 6 ay sonra, belki 3 ay sonra, belki 1 ay sonra farklı bir görev gelebilir, quest gelebilir. Sitelerinde de zaten bakarsanız örnek otopark, quest'inden bahsediyor. Şimdi bu aletin bir görevi daha var. Bu alet RTK'ya bağlandığı zaman konum servisi alabildiği gibi repeater olarak da çalışabiliyor. Muhtemelen takacağımız bu cihazla ilgili repeater görevi alacak. Biz şu an beta sürümü olduğumuz için, hani, bunu büyük ihtimalle vermeyeceğiz gibi gözüküyor ama bu da temel GPS gibi yapıyor ama bu repeater özelliği de var sanırım. Yani araçtaki şey diğer vericilerle bir yayın yaparak kapalı alan navigasyonunun yapılması için de veri, yani kapalı otoparklar, tüneller gibi yerlerde, konum doğruluğunu arttırmak için görev yapacak. Tabii bunun teknik olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek ama şu an ilk zamanki hedef repeater kısmı değil. Dolayısıyla sadece şey için, GeoNet'in servisini map etmek için kullanacağız. Şimdi bakın buradan bir veri alıyoruz. Rover projesi vardı. Biliyorsun bir 10 tane kadar, Technostorix getirmişti. Onlar verildi. Orada Evet. hem görüntü de alınıyor. Görüntüyle yolun, işte, yapay zekâyla 3 boyutlu haritalandırması Modellemesi. yapılıyor, modellemesi yapıyor. Dolayısıyla şu an, araç navigasyonunda ve, insansız araç kullanımında, otonom sürüşte, 2 tane teknolojisi var. Bir tanesi lidar teknolojisi. Araçların üstünde lazerle mapping yapan sistemler. Bir diğeri kamerayla bu otonom sürüşü çözen sistemler var. Örnek Tesla kamerayla bu işi çözüyor. Aracında yaklaşık 10-12 tane kamera var. Sürekli her yeri 360 derece izliyor giderken ve oradan yaptığı, oradan elde ettiği bulgularla, o çalıştırdığı algoritmayla, yolda kendine otonom sürüş sağlıyor. Bazı araçlar bunu lazerlerle yapıyor. Dikkat ederseniz Rover projesinde şu an biz kamerayla olan sistemden sonra, web sitelerinde bir de lidar'lı çalışan bir kameraları var. Daha sonra gelecek o. Onunla da mesela sürekli, bir veri topluyorsunuz. İşte bu veriler aslında bu tip otonom sürüş için, kullanılacak araçlara büyük bir veri oluşturuyor. Hem öğrenme kaynağı hem de güncel bir veri veriyorsunuz sisteme. Dolayısıyla hızlı navigasyon ve otonom sürüş yapmaya geçişi sağlayacak. Dolayısıyla ileride muhtemelen de burada bazı şeylerin standartizasyonu söz konusu olacak. Yani bazı servisleri belki inşallah bu GeoNet tarafında bir standartizasyon olur. Dolayısıyla, bir araç firması var. Bu arada küçük bir haber de vereyim. Hani GeoNet tarafında bilindik bir firma. Şu an biz bunu hep söylüyorduk. İşte Almanya'da deneniyor, deneniyor diye. Gerçekten Evet. son aşamaya gelinmiş durumda. Umarım oradan iyi bir haber çıkarsa o zaman bu büyük bir haber olur, baktığınız zaman RTK için. Dolayısıyla böyle haberlerimiz mevcut. Dolayısıyla buradaki hedef, şimdi herkeste tabii büyük bir iştah var, onun farkındayım. Hani yeni bir cihaz geliyor, ama buradaki, ödüllerimiz sınırlı ve tamamıyla görevlere bağlı. Eee 3 ay sonra ya da 1 ay sonra yeni görevlerin ne zaman çıkacağını bilmiyorum. İhtiyaç olduğu sürece muhtemelen bir sürü görev çıkacak. Eee, Birtakım oyunlaştırma, gamification diyoruz. Hani bunlar hedefler, işte, yapılması gereken görevler şeklinde ortaya çıkıp kullanıcının bunu tamamlaması istenecek. Ama ilk açıklanan 2 görev, bir tanesi IoTeX tarafından, bir tanesi de GeoNet tarafından verilecek. 200 Geot ve IoTeX artı IoTeX kazanacak şekilde verilen bir quest şeklinde açıklandı. Durum bu. Cihazların, Technostorix'ten aldığımız, Stefin Türkiye'deyiz. O yüzden Technostorix'ten aldığımız bilgiye göre, bunun, yılbaşından sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yalnız, Rover'da da bir sıkıntı vardı. Çünkü cihazlar farklı gümrük tarifelerine tabiler. Burada en zorlanılan konu şu:
fiyatın makul seviyede tutulmaya çalışılması. Fakat buradaki gümrük tarifeleri ve ekstra ödenmesi gereken bazı lisanslamalar nedeniyle ülkemizde bu fiyatlar çok yüksek seviyelere çıkıyor. Bunu Rover'da yaşadık. Dolayısıyla bu Geopulse'da da yaşama ihtimalimiz var. Çünkü aşağı yukarı benzer ürünler. Dolayısıyla bunu göreceğiz gelen zamanlarda. Dolayısıyla her seferinde yüklü bir parti değil de küçük bir parti hem bizim için bir tecrübe oluyor bu. Hani çünkü ne isteneceği her zaman belli olmuyor. Bunu Rover'da yaşadık. Dolayısıyla göreceğiz bakalım. O yüzden çok aceleci olmayalım. Bu konuyla ilgili olan şeyleri çözeceğiz. Çözdükten sonra zaten topluluğu da bu konuda bilgilendireceğiz. Geopulse'la ilgili soru varsa Tansel alalım. Caner Bey'in sorusu var. Bir görev için maksimum 200 token, 2'nci ve 3'üncü görevlerde de maksimum 200 token mı verecek diye bir soru var. Hayır. Bu şöyle ki her görev farklı olabilir. Dolayısıyla şu an açıklanan 2 tane quest var. Bir tanesi GeoNet'in, birisi de IoTex'in. Dolayısıyla bunları bu şekilde uygun gördükleri için dolayısıyla şu anki alacak kullanıcılar başladığı zaman mapping'e kazanabilecekleri token bu. Ama 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra farklı bir quest geldiğinde o zaman onun da bir ödül mekanizması ya ödülü açıklanacak ve ona göre verecek. Dolayısıyla burada sürekli bir gelirden bahsetmek mümkün değil. O yüzden zaten yayının başında da bahsettim. Bunun alacak kişinin buradaki birincil hedefi buradan token kazanmak değil, bu navigasyonu kullanmak olmalı. Ötekileri de ekstra olarak bir fayda gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla cihaz böyle bir cihaz. Onu söyleyeyim. Hani belki biraz herkesin Evet. hevesi kaçmış olabilir ama doğrusu bu. Yani yanlış söylemeyelim. Ama ben örnek veriyorum. İstediğim gibi buradan sonra da fiyat noktası devreye giriyor. Makul bir fiyata ülkeye gelmesi lazım. Dolayısıyla ama ben bu cihazı kullanacağım. Eee, makul bir fiyata buraya getirebilirsek, tarifelerden dolayı, bak diğer araçlarımıza da takacağız. Çünkü güzel çalışıyor. Gerçekten faydalı bizim için. Dolayısıyla öncelikli faydasını öyle düşünmeleri lazım. Sonrası diğerleri de işte quest geldikçe onları tamamlayarak devam etmelerini, sağlayacaklar. Dolayısıyla, hani, baştan şeyi koyalım, çizgileri çizelim, ne olduğunu bilmeleri adına. Şu an için durum bu. Evet. Başka sorumuz şu anlık yok Traktörde gibi. oto Varsa dümenleme alabiliriz. ihtiyacını ortadan kaldırır gibi göründü diyor Saadettin. Yani bu bize şey vermiyor. Yani bu sizin traktöre bir veri çıkışı vermiyor. Bunu vermeniz için bununla çalışan bir dümenleme sistemi, Bluetooth'ta haberleşen bir dümenleme sisteminin olması gerekir. Eee, ancak o zaman bu çalışır. Yani RTK antenini koymak yerine üstüne bu kutuyu koyup aracın üstüne böyle bir şey yapabilirsin. Ha, drone için belki yarayabilir ama sonuç itibariyle kablosuz bir bağlantı olduğunu unutmamak lazım. Apple Evet. Map'le ilgili soru var. Apple Map'le ilgili şu an bir anlaşma yok. Apple tarafı zaten her zaman bildiğiniz gibi yavaş gider. Şu an aslında Geopulse'ın, uygulamasının ve başlamamasının sebebi hâlen daha Apple'ın uygulamasının Apple'ın uygulamayı onaylaması bekleniyor. Genellikle konum servisleri ve gibi şeylerde Apple'ın onay süreçleri biraz gecikiyor. Dolayısıyla önce Apple'a bir app yayınlanıp bizim antenle çalışması sağlanacak. Sonrasında Apple Map bunu approve ederse belki ileride Apple Map'e de gelir ama şu an için Google Maps için çalıştığını biliyoruz. Token'lar vardı biliyorsunuz şeyle ilgili Hyfix tarafında. Eee, Fiziksel token. evet. Onlardan da yaklaşık, 200 tane üretildi bu sene. Daha önceki sene 150 tane üretilmişti fiziksel Hı token'lar. hı. Bu sene 200 tane üretildi. Üstünde bu senenin şeyi yazıyor. Bize de gelen, yani bütün distribütörlere bu dağıtıldığı için, eee, aralık ayında için sipariş veren ilk 15 kişiye dağıtılacak. Zaten o siparişler alındı. O yüzden o token kısmı o şekilde. Bir de tabii kapalı kutu içerisinde gelecek, şey var, 10.000 Bonus geotluk. kısmı. Evet, bakalım o nasıl olacak ona O bakacağız. Ocak için mi, Aralık için mi? Aralık. Aralık Aralık için. Aralık olması lazım. Onu çünkü şöyle, belli bir partide
Ya, hangisini daha aralıkta gelecekler daha çıkmadığı için bilmiyorum. Hı Nereye hı. koyacaklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla o zaten o parti geldiği gibi gidecek. Evet, onlar zaten çoktan alınmış olacak. Alındı. Aynen öyle. Başka soru var mı? Bakıyorum. Bağlantılar IP67 mi diye bir sorumuz var şeyle ilgili, Pulse'la ilgili. Valla bence bağlantıda bir izolasyon yok. Bizim yapmamız lazım gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi orijinal ürünü görmedim. Şu an elimdeki üründe herhangi bir izolasyon yok. Çünkü herhangi bir Hı hı. şey de yazmıyor dikkat ederseniz üstünde. Hani marka herhangi bir şey yok. Bu black box olarak geldi. Dolayısıyla tabii ki araç üstüne takılacaksa büyük ihtimalle yani soketlerin cinsi ona takılacak diğer kablo tarafında, eee, izolasyonu gelirse zaten izolasyon olur. Buna elverişli burası. Hı. Dolayısıyla bizim bu kablolara bakmamız lazım geleceği zaman. Ama, hani, dashboard iş görüyor. Zaten bunu, hani, ben de dashboard'a takacağım. Dashboard'ta kalması daha güzel. Çünkü 2 Evet. tane şey var. Bakalım burası tam şeyden emin değilim. Bu GPS anteni gelecek mi, gelmeyecek mi? Bence gelmeyecek. Dolayısıyla bazı şeyler hâlen daha net değil. Son şeyleri veriyor. Aynı Wingbeats'teki gibi, işte, kablo tartışılıyor şu an, adaptör tartışılıyor, PoE tartışılıyor. Mesela PoE Wingbeats'te var. Çalışacak PoE ile Wingbeats. Ondan sonra orada mesela yine bir denemeler yapmak zorunda olacağız. Bu ara çok fazla şey var. O yüzden bizim de çok sıkı takip Hı hı. etmemiz gerekiyor. Hem topluluk için, yanlış bilgi vermemek için. Çok fazla detay var. Onlar, işte, ortaya çıktıkça biz de hem yayınlarda ya da geldikçe göstererek kurulumlarını anlatacağız. Hani, Ya, zaten muhtemelen şöyle bir aralık sonu, ocak sonu oraları bizim için yoğun olacak. Bir sürü cihaz gelecek çünkü yeni. aracın önüne de içeri kurulabiliyor olması zaten bir avantaj. Yani dışına kurmak da şart olmadığı için IP67 olmasa da idare edebilir içeri kurulumda. Evet. Benim, Geopass'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi çok fazla detay yok. Henüz bir kural yok. İşte, anten yok, bir şeyi kuracağız, şu kadar para takıyorsun arabana, uygulamanı yüklüyorsun. Sonra da quest'leri yapıyorsun. Onun dışında da Google Maps'te navigasyonunu kullanıyorsun. Hı hı. Soralım bakalım topluluğa, mantıklı geldi mi ya da ne düşünüyorlar? Şimdi herkes sustu. Herkes soruları sordu, çekildi kenara. Biraz interaktif yapalım. Siz de yok, görüşlerinizi yazın. Biz de en azından fikir sahibi olalım onunla ilgili. Evet, güzel olur. Yani, böyle bir cihazı aracınızın navigasyonunu iyileştirmek için alır mısınız? Soru bu olsun. Eee, Ya da sadece ben bundan ödül amaçlı bunu kullanırım. Onu hedefim odur ya da her ikisi deyip 3 tane soru yöneltmiş olalım. Belki Bir bunu bir yaklaşık. Hı hı. anket de yapılabilir sonrasında. Eee, Ne Ne kadar koyun ateşliyor. Evet, fiyat uygun olursa diye bir görüş geldi. evet. Genel olarak bir şey var, olumlu şey var. Ben sonuçta dediğim gibi Hı hı. ben gerçekten şimdi her şeyi şimdi ödül kazandıran ve diğer cihazlarla ilgili yaptığımız yayınlarda da zaten birçok şey konuştuk. Hani, ama ilk defa böyle bir alet geldi. Ben de ilk elime aldığım zaman, "Ha, tamam, çok güzel." Hani, mantıklı çünkü araca takmak mantıklı. Yani navigasyon için gerçekten mantıklı. İnsanlar araca neler takıyor? Bugün Evet. daha bir karbon fiber şeyi baktım. Ne deniyor, işte, kanat mı ne var şöyle küçücük bir şey böyle 1,5 metrelik. Gerçek karbon 12.000 lira. Şimdi takıyoruz ve, hani, orada bir parça yani o kenarda. Hani, görsel olarak belki insanın hoşuna gidiyor ama sonuçta araca neler neler takmıyoruz baktığın zaman. Ama bu bir fayda sağlıyor. O yüzden benim hoşuma gitti. Yani güzel Hı bir hı. alet. Ha, diğeri de cabası ama dediğim gibi her zaman Geopass'ta bunu böyle düşünmek lazım. Bir fayda kazanıyorum bundan. Bunun dışında benim işime yarıyor. Onun dışında bana ek bir faydası da var ama bu kadar, şu kadar, Quest 3'te bu kadar, 5'te bu kadar. Ona bir şey diyemem çünkü Quest yani muhtemelen Belirsiz. buradaki datanın bir yerlerine ihtiyacı olacak ki onlarla ilgili ekstra quest'ler ve ölçümler alınacak. Biz de onların sahadaki mobil ekipleri olacağız. Durum bu. Harita için kullanılabilir mi diye bir sorumuz var. Yani kullanabilirsiniz. Bunlar ama bununla ilgili özel proje yapacaksanız bana ulaşın.
Burada bakın bir ürünle bir cihaz, bir ürün ya da bir hizmet de geliştirebilirsiniz. Bunda bir sınır yok. Yani bu open source bir platform, açık bir platform. Bununla Açık ilgili kaynak. aklınızda bir proje varsa, geliştirmek istiyorsanız bu her şey olabilir. Dolayısıyla o konuda da bizle iletişime geçerseniz size gerekli olan verileri verir. Bununla ilgili çalışmanızı da sağlarız. Sadece bu değil, diğer rover cihazı aklınızda olsun. Sonuçta, eee, ürünler sonuçta teorik olarak bir işe yarıyor. Bize de bir faydası var ama başka işler için de kullanıp, örnek veriyorum, işte, bunu bir drone'a takıp, büyük bir drone'a takıp çünkü büyük bir drone için Hı şu hı. ağırlık çok büyük bir şey değil. Dolayısıyla takıp, dolayısıyla o drone'u RTK'lı hâle de getirebilirsiniz eğer yazılımla ilgili bir şey yapabiliyorsanız. Farklı bir RTK operatörüyle kullanılabilir Hayır, mi diye bir soru hayır. var. TUSAGA ile çalışmaz. Sadece GeoNet'le çalışır. Zaten şu an TUSAGA'yla yani TUSAGA'nın yaklaşık 6 katını geçtik. Hı Ağ hı. kapsamı, hassaslık konusunda şu an Türkiye'deki en büyük RTK ağı oldu GeoNet. Hem hızlı bağlanıyor, her yerde çalışıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz. Birçok cihaz çalışıyor şu an RTK'da. O yüzden biz memnunuz. Barış Bey ödülden dolayı almam diyor. GPS'ta Evet, iPhone GPS yeterli gelir diyor. Veri kullanımı ile ilgili bir sorumuz var. veri kullanımı çok yüksek değil. Yani RTK çünkü bağlandığınız için çok düşüktür yani. Sanmıyorum. Yani 10 megabayt, 20 megabayt günlük. Gigabayt'ı bulmaz bile bir Hı hı. şey, aylık kullanımımız. Hı hı. Kıbrıs'ta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kıbrıs'ta RTK var. Kıbrıs'ın her yeri kapsam alanı içerisinde RTK'da. Evet. Dolayısıyla cihazı aldığınız zaman navigasyon olarak kullanabilirsiniz. Araca Araç taktığımız hız sınırı. Evet, araca taktığımız bir şey değil bu arkadaşlar. Araçtan sadece elektrik alıyorsunuz USB'den. Elektrik için kullanıyorsunuz. Aracın verisiyle ilgili hiçbir işimiz yok. Sadece araca takıyorsunuz, Bluetooth'tan telefona eşleşiyorsunuz, cihaz kendi başına çalışıyor. O zaman ben de teşekkür ediyorum herkese. Bu saate kadar tuttuk sizleri. Hı hı. Umarım yeni projelerle, yeni haberlerle yakın zamanda size geleceğiz. Hıı. Yok, şu Bir an son bir hiçbir sorumuz var. Belli bir hız sınırı var mı yok. kullanımda? Öyle bir şey yok. Navigasyon yapıyoruz arkadaşlar. Yani yürüyerek de kullanabilirsiniz. Hı hı. Yani burada fazla kilometre kaydetmek size daha çok kazandırmayacak. Quest'i takip edin. Yani o görevi takip etmemiz lazım. Bizden ne isteniyorsa onu yapmamız lazım. Hı hı. Ama normal navigasyon Teşekkürler. santim bazlı olduğu için, santim bazlı ilerlediğimiz için santim bazlı çalışacak arkadaş. O zaman katıldığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ya